Antarktika, gezegenin en ıssız ve en az keşfedilmiş kıtası. Bu donmuş topraklar, tarih boyunca sayısız mite, efsaneye ve gizeme ev sahipliği yapmış ve onu keşfetmeye çalışan pek çok kişinin hayatına mal olmuştur. Antarktika'nın varlığı artık bir zamanlar olduğu gibi bir sır değil. Ancak bu buzlarla kaplı kıtanın derinliklerinde onu keşfetmek isteyenleri bekleyen büyük sırlar var. Fakat onu keşfetmemize izin verilmiyor. Hatta öylece gidip gezmemize bile müsaade edilmiyor. Peki ama neden? Neden ülkeler bu buzlarla kaplı kıtayı adeta gizli bir hazine gibi gözlerden uzak tutmaya çalışıyor? Yoksa tüm bunların arkasında sadece belirli bir grubun bildiği ve geri kalanların asla öğrenmesini istemediği büyük bir gerçek mi yatıyor? Dinozorların yok olduğu 66 milyon yıl öncesine gidiyoruz. O dönemde Antarktika bugünkü kadar izole değil. Ormanlar ve yemyeşil bitki örtüsüyle çevrili dağlık bir yapıya ve oldukça ılıman bir iklime sahip. Yaz aylarında sıcaklık 20 ila 25 santigrat derece civarındayken kışın bile donma noktasının üzerinde seyrediyor. Bu devasa ormanlar sayısız canlı türüne yaşam alanı sağlıyor ve dinozorlar Antarktika'nın bu verimli habitatında besleniyor. O dönemde Gondwana, süper kıtası hala parçalanma sürecindeydi. Antarktika, Avustralya ve Güney Amerika ile bağlantılıydı. Bu da hayvanların Güney Amerika'dan Avustralya'ya göç etmesine olanak tanıyordu. Ancak Güney Amerika'nın Antarktika'dan kopup Drake geçidini oluşturmasına daha 32 milyon yıl vardı. Bu arada Drake geçidi günümüzde deniz yüzeyinden başlayıp 4800 metre derinliğe ulaşan dünyanın en tehlikeli bölgelerinden biridir. Burası 12 metreyi aşabilen dev dalgaları ve saniyede 150 milyon metreküp hızla akan güçlü okyanus akıntılarıyla ünlüdür. Güney okyanusundan gelen soğuk sular ile kuzeyden gelen daha sıcak suların çarpışması enerjik girdaplar oluşturarak bölgenin sert deniz koşullarını yaratır. Bu tür okyanusal değişimler gezegenin iklimini ve ekosistemlerini şekillendiren en büyük faktörlerden biridir. Ancak dünya tarihindeki en dramatik değişimlerden biri okyanus akıntılarından değil, uzaydan gelen devasa bir çarpışmadan kaynaklandı. 66 milyon yıl önce yaklaşık 15 kilometre çapındaki dev bir asteroid, Meksika'nın Yucatan Yarımadası'na çarparak 180 kilometre çapında ve 20 kilometre derinliğinde Chicxulub kraterini oluşturdu. Çarpma 100 milyon megaton TNT gücünde bir enerji açığa çıkardı ve nükleer kış olarak adlandırılan bir süreç başlattı. Atmosfere yayılan toz ve sülfatlar, güneş ışığını engelleyerek küresel sıcaklıkları düşürdü, ekosistemleri çökertti ve dinozorların yok oluşunu tetikledi. Kraterin büyük kısmı günümüzde toprak ve okyanus tabakasının altında bulunmaktadır. Bu çarpışma, dünya ekosisteminde köklü değişimlere yol açarken, gezegenin jeolojik evrimi de devam etti. Aradan geçen 32 milyon yıl boyunca tektonik hareketler dünyanın yüzeyini şekillendirmeye devam etti ve Antarktika, Güney Amerika ve Avustralya'dan tamamen ayrıldı. Antarktika ile Avustralya arasındaki kara bağlantısının kopmasıyla Güney Okyanusu tamamen açılırken, Güney Amerika ile Antarktika arasındaki ayrılma sonucu Drake geçidi oluştu. Bu süreç, Antarktik çevresel akımının devreye girmesine ve kıtanın sıcak okyanus akıntılarından tamamen izole olmasına neden olarak Antarktika'nın hızla soğumasını ve bugünkü buzlarla kaplı haline dönüşmesini sağladı. Bu geçidin açılması, Antarktika'yı sıcak okyanus akıntılarından tamamen izole ederek kıtanın hızla soğumasına ve buzulların yayılmasına neden oldu. Kıtayı çevreleyen sular soğudukça bölgedeki iklim dengesi büyük ölçüde değişti. Karbondioksit, güneşten gelen ısıyı atmosferde tutarak dünyanın sıcak kalmasını sağlayan temel bir gazdır. Atmosferdeki karbondioksit miktarının artması, daha fazla ısının tutulmasına ve küresel sıcaklıkların yükselmesine yol açarken, azalması ise dünyanın giderek soğumasına sebep olur. Kıtanın etrafındaki soğuk sular, atmosferdeki karbondioksiti emerek seviyelerin düşmesine neden oldu. Bu durum, küresel sıcaklıkların düşmesine yol açarak Antarktika'nın iklimini köklü bir şekilde değiştirdi. Soğuyan hava koşulları, artan kar yağışlarını ve kalıcı buz tabakalarının oluşumunu tetikledi. Zamanla dağlar,
Göller ve ormanlar buz katmanlarının altında kaldı ve kıta tamamen buzlarla kaplanana kadar bu süreç kesintisiz devam etti. Ancak bu dönüşüm aniden gerçekleşmedi. Milyonlarca yıl süren buzul hareketleri kıtanın yapısını sürekli olarak değiştirdi. Yaklaşık 5 milyon yıl önce Antarktika'nın buzulları günümüze kıyasla daha genç ve gevşek yapıdaydı. Yeni oluşan buz tabakaları hafif ve kabarıktı. Bu da kıtanın daha yüksek görünmesine sebep oluyordu. Fakat zaman içinde yoğun kar yağışı ve yeni buz kütleleri altındaki eski buz tabakalarını sıkıştırarak buzul katmanlarının yükseklik olarak azalmasına neden oldu. Buna rağmen Antarktika'nın toplam buz kütlesinde kayda değer bir azalma yaşanmadı. Kıta, devasa buz örtüsüyle gezegenin en soğuk ve en izole bölgesi olarak kalmaya devam etti. Günümüzde Antarktika, dünyanın en büyük buz tabakasına sahip olup, gezegenin toplam tatlı su rezervinin %70'ini barındırmaktadır. Eğer bu devasa buzullar tamamen erirse, deniz seviyesi yaklaşık 60 metre yükselecek ve birçok kıyı şehri sular altında kalacaktır. Buz kalınlığı ortalama 3 kilometre olup, bazı bölgelerde 4,8 kilometreye kadar ulaşmaktadır. Antarktika'nın sert iklimi nedeniyle kıtada yalnızca yosunlar, dikenler ve bazı mikroskobik bitkiler hayatta kalabilmektedir. Antarktika'da yaklaşık 70 aktif araştırma istasyonu bulunmaktadır. Bunlar arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne ait McMurdo İstasyonu, Rusya'nın Vostok İstasyonu ve Türkiye'nin 2019 yılında kurduğu Türk Bilimsel Araştırma Kampı yer almaktadır. Türkiye'nin bu kampı kurması, kıtada bilimsel araştırmalarını sürdürülebilir hale getirme ve kurumsal bir varlık oluşturma hedefinin önemli bir adımı olmuştur. Antarktika, dünyanın en soğuk noktalarından biridir ve bugüne kadar ölçülen en düşük sıcaklık 1983 yılında Vostok İstasyonu'nda kaydedilmiştir. Bu rekor, sıcaklık -89,2 santigrat dereceye ulaşarak kıtanın ekstrem iklim koşullarını bir kez daha gözler önüne sermiştir. 27 Ocak 1820'de Rus İmparatorluk Donanması'nda kaptan olan Bellinghausen, Antarktika kıtasını resmi kayıtlara geçen ilk kişi oldu. O dönemde amiral gemisi Vostok'un öncülüğünde bir keşif gezisine liderlik ediyordu. Bu tarihi keşfin onuruna Sovyetler Birliği 1957 yılında Antarktika'da coğrafi Güney Kutbu'ndan 1300 kilometre uzakta bir araştırma tesisi inşa etti ve bu tesise Vostok İstasyonu adını verdi. Bu isim hem keşif gemisine hem de istasyonun Doğu Antarktika buz tabakası üzerinde yer almasına atıfta bulunarak anlamlı bir seçim oldu. 1950'liğin sonlarına gelindiğinde bölgede toplanan sismik veriler detaylı şekilde incelenmeye başlandı. Rus coğrafyacı Andrei Kapitsa, bu veriler doğrultusunda Vostok İstasyonu'nun altında büyük bir sıvı göl bulunabileceğinden şüphelenmeye başladı. Bu keşif, Antarktika'nın buzlarla kaplı yüzeyinin altında saklı kalmış önemli jeolojik yapılar hakkında yeni ipuçları sunuyordu bilim insanları. Buz tabakalarının kalınlığını ölçmek için yeraltı radar teknolojilerinden faydalanır. Bu yöntemle yüksek enerjili radyo dalgaları buzullara, buz tabakalarına veya buz örtülerine gönderilir. Eğer yankılar geri dönerse bu donmuş suyun yapısal özellikleri hakkında önemli bilgiler elde edilebilir. 1960'larda ve 1970'lerde bu teknoloji Antarktika genelinde buz altı göllerinin varlığını tespit etmeye başladı. Bu gelişmeler Andrei Kapitsa'nın öngörüsünü doğruladı ve Vostok Gölü'nün 4 kilometre kalınlığında bir buz tabakasının altında bulunduğu keşfedildi. Peki, yaklaşık 4 kilometre buzun altında bulunan bir göl nasıl donmadan sıvı halde kalabiliyordu? Vostok Gölü, yüzeyi ile arasında bulunan kalın buz tabakası nedeniyle doğrudan insanlar tarafından keşfedilememişti. Ancak sismometreler ve buza nüfuz eden radarlar sayesinde gölün yapısı hakkında önemli bilgiler elde edildi. Yapılan araştırmalar, gölün yaklaşık 250 kilometre uzunluğa ve 50 ile 80 kilometre arasında bir genişliğe sahip olduğunu ortaya koydu. 500 metreye ulaşan derinliğiyle ve sahip olduğu 5400 kilometre küp sıvı haldeki suyla bilim insanlarını şaşkınlığa uğrattı. Ayrıca radar taramaları gölün ortasında bir adanın bulunduğunu da ortaya çıkardı.
Bilim insanları buz tabakasının devasa ağırlığının gölün üzerindeki su moleküllerine çok yüksek bir basınç uyguladığını ve bu nedenle suyun donma noktasının düştüğünü belirledi. Normalde su 0 santigrat derecede donar, ancak yüksek basınç altında suyun donma noktası daha düşük sıcaklıklara kayar. Bu yüzden Vostok Gölü'nde suyun donma noktası -2 ile -3 santigrat dereceye düşmüştür. Bu durum, gölün sıvı halde kalmasına olanak sağlamıştır. Ayrıca dünyanın iç katmanlarından yayılan jeotermal enerji de gölün donmasını engelleyen bir diğer etkendir. Dünyanın çekirdeğinden gelen ısı sürekli olarak yükselerek kaya yatağındaki buzu eritmekte ve göl suyunun donmasını önlemektedir. Bu iki faktörün birleşimi Vostok Gölü'nün yaklaşık 15 milyon yıldır buz tabakası altında sıvı olarak kalmasını sağlamıştır. 1990 yılında başlayan sondaj çalışmaları 2011 yılında nihayet 3769 metre derinliğe ulaştı. Ancak örnek alma süreci, teknik aksaklıklar, fon sıkıntıları ve sondajın çevreye zarar vermemesi için uygulanan sıkı önlemler nedeniyle yıllarca sürdü. 2015 yılında yapılan yeni bir girişimle Vostok Gölü'nden nihayet su ve buz örnekleri alındı. Alınan örneklerin incelenmesi sonucunda gölde 49 farklı DNA dizisi keşfedildi. Bunlardan bazıları bilinen mikroorganizmalara aitken 2 tanesi tamamen bilinmeyen ve daha önce hiç karşılaşılmamış mikroplardı. Bu mikropların gölün ekstrem şartlarına adapte olmuş, antik çağlardan beri izole bir şekilde hayatta kalan organizmalar olduğu düşünülmektedir. Araştırmacılar bu keşfin dünya dışı yaşam arayışına da ışık tutabileceğini belirtiyor. Vostok Gölü, yüzeyden izole edilmiş bir ekosistem olması nedeniyle Jüpiter'in buzla kaplı uydusu, Europa ve Satürn'ün uydusu, Enceladus gibi gezegenlerde bulunabilecek olası yaşam formları için önemli bir model olarak görülüyor. Yapılan araştırmalarda Antarktika'da Vostok Gölü dışında buzulların altında 70'ten fazla gölün olduğu tespit edildi. Bu göller uzun süredir izole halde bulunmaları nedeniyle dünya tarihinde milyarlarca yıl öncesine ait mikrobiyal yaşamın kalıntılarını barındırıyor olabilir. Vostok Gölü'nün keşfi hala erken aşamalarında olup gölde keşfedilmeyi bekleyen çok fazla sır bulunmaktadır. Gelişen teknoloji sayesinde bilim insanları gölü daha ayrıntılı bir şekilde haritalamayı, derinliklerinde yaşam belirtileri aramayı ve sualtı robotları kullanarak bölgedeki ekosistemi daha iyi anlamayı hedeflemektedir. Eğer Vostok Gölü'nde modern ya da antik mikrobiyal yaşam formlarına dair daha fazla kanıt bulunursa, bu dünyadaki ekstrem ortamların biyolojik potansiyelini anlamak açısından büyük bir devrim niteliğinde olacaktır. Vostok Gölü, gezegenimizin geçmişine dair gizemler barındıran bir yeraltı dünyasıdır. Bilim insanları Antarktika'nın yeraltı mağaralarında yeni keşifler yapmaya devam ediyor. Bu mağaralar, kıtanın sahip olduğu volkanik dağlarla yakından ilişkilidir. Antarktika, 138'den fazla volkanik dağa ev sahipliği yapmaktadır ve bunlar arasında en ünlü ve en aktif olanı Erebus Dağı'dır. Buzulların altında keşfedilen mağaralarda yaşayan mikroorganizmalar, diğer gezegenlerde buzullara hapsolmuş yaşam formlarının olabileceğine dair ipuçları sunuyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.